Saygıdeğer izleyicilerimiz, araçlarını değiştirmek ya da araç satın almak isteyenlerle ilgili bir gelişmeyi aktarmak istiyorum. Araç fiyatları, özellikle de ikinci el araçların en az %20 oranında 6 ay içerisinde artması bekleniyor. Özellikle sıfır araçlarla ilgili de çip sorunu var, biliyorsunuz. Bu çiplerin üretimiyle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Tabii bunun yanı sıra araç kiralamalarla ilgili de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Şimdi bununla ilgili bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Tabii Türkiye'yi de ilgilendiriyor ama Avrupa ile ilgili bir haberi hemen size aktarmak istiyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle çip üretiminde yaşanan sorunlar otomotiv sektörünü vurdu. Zincirleme olarak birçok sektör bundan dolayı sıkıntı yaşarken bu durum tüketiciye zamlı fiyat olarak yansıyor. Bu dönemde artan kiralık araç fiyatlarının gelecek yıl daha da artacağı ifade edildi. Almanya Araç Kiralama Servisleri Birliği Başkanı Jens Erik, piyasada şu anda bile yeteri kadar araç bulunmadığına dikkati çekti. Talebin artmasıyla beraber fiyatların daha da yükseleceğini belirten Jens Erik, asıl sorunun çip üretiminde yaşanan sıkıntı olduğunu söyledi. Erik, otomobil üreticileri sektörün ihtiyacından %20, %25 arası daha az araç verebiliyor. Gelecek yıl 75 bin araç eksiğimiz olacak, dedi. Aynı zamanda Starcar Europe Servis Group araç kiralama şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Erik, otomobil üreticilerinin özel tüketicilere yöneldiğini ifade etti. Bu durumun sektörün işini daha da zorlaştıracağını belirtirken ancak kiralık araç fiyatlarının Mallorca tatil beldesindeki kadar artmayacağını söyledi. Bakın değerli izleyicilerimiz, otomotivle ilgili olarak çok ciddi bir kriz durumu söz konusu. Zaten vergilerin yüksek olduğu Türkiye gibi ülkelerde artık araç almak da neredeyse hayal. Özellikle kredi oranlarının, faizlerinin çok yüksek olması nedeniyle Türkiye'de şu anda araçların önünden bile geçilmiyor. Yani galerilerin önünden bile geçilmiyor. Avrupa'da bile böylesine bir kriz durumu varken bu durum Türkiye'ye en az 2 katı olarak yansıyor. Değerli izleyicilerimiz, bakın marka ismi vermek istemiyorum ama teneke araçlar dahi şu an Türkiye'de yok satıyor. Tabii otomotivciler de uyanık. Onlar mesela geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir vergiyle ilgili düzenleme yapıldı. Türkiye'de üretilen ya da Türkiye'de montajı yapılan araçlara ciddi anlamda bir indirim getirdi devlet tarafından. Yani vergilerin büyük bir kısmı, özel tüketim vergisi düşürüldü ama bunlar fırsat bildiler. Bu otomotivciler yine fırsat bildiler. Fiyatları bu yapılan indirim kadar, vergi indirimi kadar arttırdılar. Vatandaşa yine araç yok. Araç yok. İkinci el araçlar, kiralamalar, özellikle Türkiye'ye bu yıl giden gurbetçi vatandaşlarımız gözlemlemiştir. Kiralık araç fiyatları uçmuş vaziyette. Hele bir de koronavirüs nedeniyle geçen yıl biliyorsunuz pek çok vatandaşımız Türkiye'ye gidememişti. Bu yıl Türkiye'ye giden vatandaş gurbetçi sayısı artınca kiralık araç fiyatları da 2-3 katına çıkmış vaziyette. Yani arkadaşlar bakın, otomotivciler fırsatçı, kiralamacılar fırsatçı, olan vatandaşı oluyor. Zaten bakın, ben Türkiye'den örnek vermek istiyorum bir konuda. Bu vergileri anlamak mümkün değil. Yani mümkün değil. Bu kadar vergi vatandaşa sen araba alma, sen araba almaya layık değilsin, sen araba binmeye layık değilsin demektir. Arkadaşlar bu vergi oranı nedir? Almanya'da, hadi bırak Almanya'ya geçtik. Hani otomotiv ülkesi, dünyanın en çok araç üreten ülkelerinden bir tanesi. Hadi Avrupa Birliği'nin başka bir ülkesine örnek verelim. İtalya diyelim. Tamam, onlar da üretiyor ama Almanya kadar değil. Arkadaşlar aldıkları vergi Türkiye'nin yanında çok komik. Yani bir örnek, mesela Mercedes marka bir araç diyelim. Türkiye'de 1,5 milyon liraysa hadi İtalya'da aynı araç en fazla 750 bin lira. Yani gerçekten hani bunu anlatırken bile anlam veremiyorum. Yani bu kadar %100 oranında fiyat farkı ve bu kadar verginin yüksek olması gerçekten vatandaşını ikinci sınıf insan muamelesi yapmaktır. Sen araca binme, arabaya binme. Yani
Türkiye'de bir kişi araç aldığı zaman bir tane araba kendisine alıyor, bir tane de devlete hediye ediyor. Ödediği vergiye göre baktığımızda. Arabanın vergisiz hali 100 bin liraysa vergiyle beraber 200 bin liraya çıkıyor. Onun için diyorum yani bir tane araçta devlete alıyorsun sen. Avrupa'da yüzüne bakmadığın araçlar, binmediğin araçlar Türkiye'de altın gibi. Eskiden hatırlarsınız bu Tofaş falan vardı. Millet sıraya yazılırdı Türkiye'de. Altın gibi yatırım olurdu. Niye? Atıyorum 10 bin liraya alıyorsan o bir yılın sonunda 20 bin lira oluyordu. Şimdi de öyle olmuş. Yüzüne bakmadığın araçlar geçen yıla göre fiyatlarını %50, %60 oranında arttırdı. Hele ikinci el çıldırdı. Sıfır araçlar zaten çok az bulunuyor ve fiyatlar onları zaten söylemiyorum. Uçmuş vaziyetteler. Böyle bir durum var. Yani bu kadar vergi, yazık günah ya. Bu kiralama döneminde gurbetçi vatandaşımız bir gitti. Araç yok. Araç yok. Yani gurbetçi vatandaş diyor ki ya kardeşim ver kaç paraysa ben ödeyeceğim, araba yok. Ve fiyatlar uçtu.